Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün yine sizlerle hem şık hem güzel hem gösterişli harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Sizler de bu güzel deseni beğenirseniz, benimle birlikte bu güzel modeli yaparsanız çok mutlu olurum. Oldukça güzel, gösterişli, harika, hem yazın hem kışın kullanabileceğiniz çok basit, sadece iki sırada şık bir model. Evet, bu güzel desenimize hemen geçelim arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. Himalaya'nın şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü arkadaşlar. Şöyle güzel bir açık mavi. Hem kız çocuklarında hem erkek çocuklarında yetişkinlerde kullanılabilecek, bayan kullanılabilecek harika bir örgü modeli sevgili hanımlar. Şöyle 3,5 milim şişlerimi kullanıyorum. Dilerseniz 4 numaralı şişlerde kullanabilirsiniz bu ipte. Orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Hemen ilmek sayıma gelince 3,5 nolu şişlerimle ilmek sayılarım 1, 2, 3, 4. Her bir modelim 4 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 artı 2 ilmek. Sağda ve solda kenar ilmekleri. Hemen desenimizin yapılışına geçelim. Dilerseniz lastik yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Lastiksiz de yapabilirsiniz bu desenimizi. Ben şöyle lastik yapmadan şöyle bir sıra ters örgü örerek deseni sizlere anlatacağım. Şöyle bir sıra ters örgü yapalım. Modelimiz iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Hem kolay hem güzel, gösterişli. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir desen. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. İsterseniz çanta bile yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Şallar yapabilirsiniz, yelekler, hırkalar, atkılar, bereler. Yani o kadar güzel ve çok amaçlı, kullanışlı bir model ki dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Şöyle arka yüzde bir sıra ters ördüm ve ön yüzde desenimi kurmaya başlıyorum. Dediğim gibi siz lastik yaparak da desene giriş yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle 4 ilmek üzerinden bakın 1, 2, 3, 4. 4 ilmek üzerinden desen kuruyoruz. 1, 2, 3. Bakın 2 ve 3. ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Modelin birinci sırasındayız. Bir kez doluyorum. Şöyle bir kez doluyorum. Bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, bu şekilde. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın burada bir 2 ilmekten 3 ilmek yaptık. Bir ilmek arttırdık. Burada da 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Arttırmış olduğumuz ilmeği yine eski sayısına getirmiş oluyoruz. Burada eksiltiyoruz. Burada bir ilmek arttırıyoruz. Bakın yine 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz oldu. Tekrar 1, 2, 2 ve 3. ilmeğin arasından bakın boşluktan bir ilmek alıyorum. Modelin tekrarını yapıyoruz. Bir kez doluyorum. Bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Burada da 2 ilmeği birlikte örerek bir eksiltme yapıyoruz. Bakın yine 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Daha sonra burada arttırdım ilmeği. Bakın burada 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine ilmek sayımız 4. 1, 2, 3, 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada bakın 2 ilmekten 3 ilmek yaptık. Yine burada 2 ilmeğimiz var. Arttırdığımız ilmeği burada da eksiltiyoruz. Yine bakın 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelin birinci sırasını bakın bu şekilde ördüm. Arka yüzde şu aradan aldığımız ilmekleri örmeden şişimize takacağız arkadaşlar. Pardon. Hemen şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 ilmek ters örüyorum. 1. Bakın. 2. 3. Modelin ikinci ve son sırası. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Şu aradan aldığımız ilmeği ne demiştim? Örmeden şişimizi alıyoruz. Bakın. Boyu uzun olan ilmeği örmeden şişimizi alıyoruz. Yine 3 ilmek ters. 1. 2. 3. 3 ilmek tersimi ördüm. Yine aradan aldığım ilmeği ipim benden tarafta örmeden şişimi alıyorum. 3 ilmek ters. 1. 2. 3. 2 ilmek ters. 3 ilmek ters ördüm. Aradan aldığım ilmeği bakın örmeden şişime taktım. Yine 3 ilmek ters. 1. 2. 3.
Yine aradan aldığım ilmeği örmeden şişimi aldım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bu modeli çok sık örmeyin hanımlar. Modelinizi göstersin. Serbest örmeye çalışın. Evet, şöyle bir model anlattım. Tabii model ilerledikçe kendini gösterecek arkadaşlar. Daha bir model olduğu için henüz belli değil. Evet, şimdi ikinci bir model daha kuralım ki daha anlaşılır olsun. Bu arada sizler de kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verebilirsiniz. İkinci modelin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1, 2, 3. 3 tane ilmeğim var. Birinci, ikinci, üçüncü, bakın. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Şu şekilde. Bir kez doluyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. İkinci modelin birinci sırası bakın. Tekrar burada bir arttırma yaptık bakın. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine 4 ilmeğim var. Kenar ilmeği bu. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek yine eski sayımız yerine geldi. Yine 1, 2, 3. Bakın 3 ilmeğimiz var. Birinci ve ikinci ilmeğin arasında, ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Hemen burada 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın burada bir arttırma yapıyoruz. Burada da bir eksiltme yaparak ilmek sayımız yine aynı oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. 1, 2, 3. Bakın 2 ve 3. ilmeğin arasından şuradan boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. Bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada arttırdığımı burada eksilterek eski sayısına geri getiriyorum. 1, 2, 3, 2 ve 3'ün arasından bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Burada bir ilmek arttırdım. Bakın bu 2 ilmeği de birlikte örerek yine ilmek sayımızı aynı duruma getiriyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, ikinci modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde yaptım. Şimdi modelin arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ne yapıyorum? Kenar ilmeğimi örmeden alıp 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. Şu aradan aldığımız ilmeği ipi ben kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters örüyorum. Aradan aldığım ilmeği örmeden şişim alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. Aradan aldığım ilmeği örmeden şişimi aldım. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. Aradan aldığım ilmeği örmeden şişimi aldım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, iki model anlatmış oldum arkadaşlar. Model ilerledikçe çok güzel bir model ortaya çıkacak. Şöyle hatırlatmak için şurada hemen bir başlangıç yapalım. Üçüncü model oluyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1, 2, 3. Bu 3 ilmeğin 2 ve 3. ilmeğin arasındaki ne yapıyoruz? Şu boşluktan giriyoruz. Bir kez doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu 2 ilmeği de birlikte ördük. Burada bir arttırma yapıyoruz. Burada bir eksiltme yaptığımız zaman yine ilmek sayımız bakın 4 ilmek. 1, 2, 3. 2 ve 3'ün arasından bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Burada arttırdım. Şimdi burada eksiltiyorum. İkisini bir ördüm. Yine bakın 4. Yani bu şekilde modelimiz ilerleyip gidecek arkadaşlar. Şimdi modelin ilerlemiş halini görelim. Gerçekten çok güzel. Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar, bakın modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Şöyle ben bunda bir lastik çalışması yaptım. Bu modeli lastiksiz de yapabilirsiniz. Dilerseniz haroşa lastik yaparak da deseni kurabilirsiniz. Oldukça kolay, güzel. Sadece 2 sırada gördüğünüz gibi muhteşem bir model sevgili hanımlar. Evet, hem yapımı çok kolay sevgili hanımlar, hem de görüntüsü muhteşem. Anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde, bebek örgülerinde, bebek takımlarında, eşinize, kendinize, çocuğunuza yapabileceğiniz, bay bayan kullanılabilecek harika bir örnek. Çok hafif ajurlu sevgili hanımlar, delikli. Yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Çok güzel yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Orta kalınlıkta şişler kullanarak kendinize şallar yapabilirsiniz. Gerçekten güzel olur sevgili hanımlar. Hemen arkadan görünümü de bu şekilde. Bu desen harika bir desen sevgili hanımlar. Bu deseni kaçırmayın. Hem hızlı ilerliyor hem de kolay. Kolaydan kolay. Basitin basiti harika bir desen. Şöyle farklı bir çalışmam daha var. Hemen onu da göstermek isterim. Bakın bunu bir tık daha kalın iple yaptım arkadaşlar. Şöyle buna da lastik yaptım. Şöyle.
Bu Himalaya'nın bir ipi arkadaşlar. Bu da Monaco ihracat artı bir ip. Gerçekten çok güzel. Biraz kalın dokuya sahip. Nasıl olacak diye merak ettim. Bir de sizlere bununla yaptım. Bakın bu da çok güzel oldu. Umarım beğendiniz. Hoşunuza gitti. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel iki deseni paylaşmayı unutmayalım. Evet sevgili hanımlar, bugünkü bu güzel desenimiz, bu güzel modeldi. Yepyeni örgü modellerinde tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.